Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram hesabımdan siz sevgili takipçilerimden gelen yoğun istek üzerine bu sevimli mini kız bebek yeleğinin tarifini hep beraber yapmak istiyorum. Bize öncelikle lazım olan 2 adet ip. 2 adet gitmiyor bu yeleğe arkadaşlar. 1,5'a yakın ip gidiyor. Ama elimizde 2 adet bulunduralım istiyorum. Bir tığımız, bir makasımız ve ölçmek için mezuraya ihtiyacımız var. Yeleğimize yakadan zincir çekerek başlanıyor. İnci düğmeler diktim ben. Siz elinizde hangi düğme varsa onu tercih edebilirsiniz. Hazırsanız hep birlikte yeleğimizi örmeye başlayalım arkadaşlar. Bu yeleğimizin yapımına yakadan zincir çekerek ve zincirin üzerinden trabzan ile ayrımlarını da yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Bu yeleğimiz yaklaşık olarak 1-1,5 yaş arası bebekler için gayet uygun bir ölçü. Ben size bu ölçüyü vereceğim ama siz eğer isterseniz istediğiniz şekilde yeni doğan için 3-6 ay arası için veya daha büyük sayılarını arttırarak da yapabilirsiniz. Buradaki dikkat edilmesi gereken püf nokta arkadaşlar, şu arttırma kısmımızın daha düzgün durabilmesi için bu ayrım kısımlarındaki sayıların tek rakam olmasına dikkat edelim. Onun da nedeni şu, bakın şu kafes kısımlarını yaparken düzgün gelsin diye. Benim bu yeleğimdeki ölçüm önler 11, kol ayrımlarımız 15, arkamız ölçüsü 19 trabzan. Hazırsanız hep beraber yeleğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, yeleğimize toplamda 67 zincir artı 3 de dönüş için toplamda 70 zincir çekerek başlıyoruz. 3 gözeneği atlayıp 4. gözeneğe ilk trabzanımızı yapıyoruz. Burası ön parçamızın ilk başlangıcı. Baştaki üçlü zincirli yeri de ilk trabzan olarak alıyoruz. 1 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 olmuştu. 9 10 ve 11. Biz şimdi bu ön parçamızın ilk parçasını yaptık. 11 trabzan olarak. 11 trabzanı yaptıktan sonra ben bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektiğim zaman bu arttırma kısımları çok delikli olmuyor. 2 zincir de çekebilirsiniz. O size kalmış bir tercih. Ben bir zincir çekmeyi tercih ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzan yapmak için tığımın üzerine ilmeği alıyorum ve bu 11. trabzanın olduğu aynı gözeneğin içine tekrar batıyorum. İlk sırada arttırmaya başlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi takip eden gözeneklere bu kol için ayırdığımız trabzanları yapacağız. O da 15 tane trabzan demekti. İlk trabzanımı önle birlikte ilk gözeneğe battım. 1 2 3 15 tane yapıyoruz arkadaşlar. Kol için 15 trabzanı yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekiyoruz. Aynı önle kol ayrımında olduğu gibi buraya da aynı gözeneğin içine tekrar batıyoruz. Arka ile kol arasındaki ayrımımızı da yaptık. Şimdi takip eden gözeneklere toplamda 19 tane trabzan yapalım arkadaşlar.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ve 19. Arka içinde 19 tane trabzan yaptıysak tamam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Arka ayrımımızı da yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı gözeneğin içine batıp arttırmamızı başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar diğer kol yapımına geçiyoruz. Bir yapmıştık arttırmayla birlikte. 15 gözenek de bu taraftan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 15 taneyi yaptık. Şimdi önle kol arasındaki ayrımı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı gözeneğin içine batıyoruz. Çıkartıyoruz. Takip eden gözeneklere toplamda 11 tane trabzan yapıyoruz. Diğer ön parçamızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Son 11. trabzanımı da yaptım ve böylece ayrımlarımızla birlikte ilk sıramızı yaptık yeleğimizin arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ayrımımız oldu. Şimdi bir sonraki sırada robamızı yavaş yavaş şeklini almaya başlayacak. İkinci sıramız da tamamen bakın şu şekilde, ikinci sırada tamamen trabzan olacak. Ama bu sefer o ayrım yaptığımız noktalardan arttırma yapacağız. Hemen önümüze bir zincir çekiyorum. İlk aynı gözeneğin içine batıyorum ve ilk trabzanımı yaptım. Arttırma yerine kadar trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bakın önümüzün arttırma noktasına geldik. Şurada bir zincir çekmiştik. O zincirden bir önceki gözeneğe geldik. Şimdi arttırmaların olabilmesi için trabzan olduğu için biraz sadece boşluğa battığım zaman az bir arttırma oluyor. Onun için son gözeneğin içine bir arttırma daha yapıyorum. Bir alt sırada zincir olarak çektiğim noktaya tekrar bir trabzan yapıyorum. Yani önde 2 tane arttırma yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Boşluğun içine batıyorum. Bu da kol için ilk arttırmamız oldu. Koldan zincirden bir alt sıradaki zincirden sonraki bir ilk gözeneğin içine batıyorum. Aynı gözeneğe 2 defa batıyorum arkadaşlar. Yani ikişer defa arttırma olduk. Gözeneklerin içine de batabilirsiniz bu iki arttırmayı ama o zaman çok fazla bir delik oluşuyor. O deliklerin oluşumunu engellemek için gözeneklere battığımızda daha düzgün bir arttırma elde etmiş oluyoruz. Şimdi kolla arka noktadaki ayrıma kadar trabzan şeklinde devam ediyoruz.
Şimdi kol ve arka noktadaki arttırmaya geldik. Burada da aynı önle kol arasındaki yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Zincirden önceki gözeneğe 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir boşluğa trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluğa trabzan yapıyoruz. Sonraki gözeneğin içine 2 tane trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi arka arttırmalarımızı bitirdik. Devam eden gözeneklerin hepsini trabzan şeklinde kolla diğer arka ayrımına kadar devam edelim. Trabzanlarımızı tamamladık. Böylece bakın arkadaşlar, robamız şekillenmeye başladı bile. 2 sıra roba yaptık. Şekillenmeye başladı. Şimdi değişik bir işlem yapacağız. Bakın şu kısmı yapacağız. Kafes modellerini. Kafes modelini yapmak için bakın bu ön parçadaki bulunan patlara kafes modelinden itibaren koymaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. İlk trabzanımızı yapıyoruz. İkinci trabzanımızı yapıyoruz. Üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzanlık pat yeterli. İpim biraz kalın çünkü. Bir zincir çekiyoruz. Bir gözenek atlayıp bakın bir gözeneği atlıyoruz. İkinci gözeneğe batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir gözenek atlıyoruz. İkinci gözeneğe batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Bu sıra komple böyle bir zincir, bir atla, bir trabzan şeklinde devam edecek. Bakın şimdi arttırma kısmına geldik. Arttırma kısmında bir alt sıradaki zincirden bir önceki trabzana battım. Benim 2, 4, 5 tane kafesim oluştu arkadaşlar. Bu sefer boşluğa batıyorum. Bir iki tane yan yana trabzan elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Bir trabzan elde ediyorum. Yanındaki gözeneğe batıyorum. 2 tane trabzanımız oldu. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Şimdi tekrar takip eden gözeneklerin hepsini bir zincir çekiyoruz. Bir gözenek atlıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir atla, bir trabzan şeklinde devam ediyoruz. Evet, kollarımızın kafeslerini de bitirdim. Benim kol kafesimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kafes oldu. Bakın bir alt sıradaki zincirli yere geldim. Önceki gözeneğe bir trabzan yaptım. Boşluğa bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Boşluğa bir trabzan yaptım. Karşı gözeneğe batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, bir trabzan yapıyorum. Arkadaşlar, başlangıçta size söylemiştim. Ayrımları yapmak için tekli rakamlar kullanalım. Yani 11, 15, 19 gibi o şekilde başladık. Bunu yapmamızın amacı, bakın bu kısım gayet düzgün duruyor bu şekilde yaparsak. Çift sayı olsaydı denk gelmeyebiliyor. Şimdi aynı şekilde sıra sonuna kadar arttırmalarda aynı bu işlemi boşluğa bir, boşluktan önce ve sonra birer trabzan şeklinde ikili trabzan yapıp geliyoruz arkadaşlar.
Sıra sonuna geldik. Bakın arkadaşlar, kafesli olan sıramız da bitti. Başlangıçta 3 trabzan yapmıştık pat için. Sonunda da aynı 3 trabzan bırakıyoruz düz olarak. Bakın robamız yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi bir zincir çekiyoruz. İlk trabzanı yapıyoruz. 3 tane trabzanın üzerine trabzan olarak dolduruyoruz. Bir zincirlik kafesimizin boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Takip eden trabzanın üzerine yine trabzan yapıyoruz. Boşluğa trabzan yapıyoruz. Tepe noktaya trabzan yapıyoruz. Yani bu sıra tamamen trabzan şeklinde devam edecek. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu kafesli kısmı 2 defa tekrarlayarak roba sonunda bakın 2 sıra trabzan, bir kafes, 2 sıra trabzan, bir kafes, 2 sıra trabzan ve arttırmalarda arttırma yaparak roba sonunda buluşalım arkadaşlar. Robamızın arttırma şekilleri bitti. Bakın bu şekilde siz de yapmışsınızdır. Şimdi bu güzel modellerimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Ayrım yapmadan önce, yani gövdeyi koldan ayırmadan önce modeli yerleştiriyorum ki ayrım güzel dursun diye. Ben önlerde 4'er tane model, kollarda toplam 8'er tane model, arkada 8'er model. Kolla arkanın sayısı aynı arkadaşlar. Onu püf nokta olarak aklımızda tutarsak düzgün olur işlerimiz. Şimdi hemen model yapımına geçiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Baştaki 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Önlerde 3 tane patımız vardı ya. Şimdi modeli yerleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu modelimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Bakın 3 trabzanı yaptım. Tığın üzerine ipimi aldım. 1 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğin içine bir trabzan yaptım. Aynı gözeneğin içine toplam 6 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. Bakın aynı gözeneğin içine 6 tane trabzan yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir gözenek atlayıp 6 tane trabzan yapıyorum aynı gözeneğin içine. Modelimiz bu şekilde yerleşiyor. Dört, 5, 6. Bir zincir çekiyoruz bakın. 2 atlıyoruz, bir zincir çekiyoruz. 2 gözenek atlıyoruz. 3. gözeneğe 6 tane trabzan dolgu yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Bir zincir çekiyoruz. 2 atlıyoruz.
Bir zincir çekiyoruz. Bakın bir alt sırada bir zincirli yerimiz vardı. Ondan bir önceki gözeneğe 6 tane dolgu yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Bakın 4 tane modelimiz ön parçaya yerleşti arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Arttırma kısmındaki zincirli yere boşluğa batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Koldan ilk gözeneğe batıyoruz. 6 tane dolgu yapacağız buraya arkadaşlar, trabzan şeklinde. Aynı gözeneğe. Bakın şu şekilde 2, 4, 5 ve 6. Bir zincir çekiyoruz. 2 atlıyoruz. Sık iğne şeklinde batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 2 atlayıp 6 tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde modelimizi yerleştirmeye başladık. Aynı şekilde arkadaşlar önlerde 4'er tane model, kollarda 8'er tane aynı yuvarlak modelden, arkada 8 model, kollarda yine tekrar 8 model, ön parçada da 4 model ve sonunda 3 tane pat yaparak gelelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ben modellerimi yerleştirdim. Hemen nasıl yerleştirdiğimi sayıyorum. Bakın önleri de 2, 4. 4 bir ön parçamızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kol parçamızda 2, 4, 6, 8. Arka parçamızda 2, 4, 6, 8. Diğer kol parçamız 2, 4 de bir sonraki ön parçamızda. Şimdi bir sonraki modelimizin sırasında bakın şu işlemi yapacağız. Farklı bir işlem bu. Öndeki 3 tane trabzanı, pat halindeki trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3. Bakın yaptık. Trabzan yapar gibi tığımızın üzerine ipimizi aldık. Şu altılı trabzanlarımız vardı ya. Ondan bakın şu trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Üzerine değil bakın arkadaşlar. Gözeneklerin üzerine değil, direklerden bakın şu şekilde alıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 3 tane yaptıktan sonra diğer 3 taneyi aynı şekilde direklerden alarak yapıyoruz. Tepesi noktasına batmıyoruz bunlarda. Bakın böyle bir şekil oluştu. Hiç zincir çekmeden direkt karşı modelimize geçiyoruz. Aynı onu da direkten alarak batıyoruz. 3 tane bu şekilde yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Diğer 3 tane trabzanımızı aynı işlemi uyguluyoruz. Model aralarında hiçbir zincir çekmiyoruz. Bakın 3 tane trabzanımız bitti. Direkt karşı modele geçiyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edelim arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik.
Şimdi sıra sonundaki 3 patımızı da yapıyoruz. Ve böylece patımızı da yaptık. Ana modelimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi artık robamızla işimiz bitti. Gövde ile kol ayrımını yapacağız. Bundan sonra istediğimiz kadar gövde uzunluğunu öreceğiz. Tekrar bakın, zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Ön pat olarak ilk baştan 3 tane trabzan çalışıyorum. Şimdi buradaki kol ayrımına kadar ilk baştaki yaptığımız şu 6 tane dolgulu yarım ay şeklindeki motifimizi yapacağız. Tek bakın, trabzan yapacak gibi alıyoruz. 6 tane dolgu yapıyorum. 2 bir alt sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapmıştık. O 2 zincirlerin üzerine arkadaşlar. Bakın 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum. Bakın şu iki model arasındaki boşluk var. Oraya batıyorum sık iğne şeklinde. Bir zincir çekiyorum. Trabzan için diğer motifin ortasındaki 2 zincirlik yere geçiyorum. 6 tane dolgu dolduruyorum buraya arkadaşlar, trabzan olarak. 5 ve 6. Bir zincir çekiyorum. Şu iki model arasındaki boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer 2 zincirlik boşluğa batıp 6 tane trabzan dolduruyorum. Beş ve 6. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle şu iki boşluk modelleri üst üstüne devam edecek birbirine. Bir zincir çekiyorum. Ve 6. Şimdi bakın, kol ayrımına geldik arkadaşlar. Bakın 4 modelimi yaptım ben. 1, 2, 3, 4 modelimi yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bu kol ayrımındaki boşluğa batıyorum. Tekrar bir 2, 3 zincir çekiyorum. Kol ayrımındaki boşluk için arkadaşlar. Şimdi 8 tane modeli atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane modelden sonraki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın şöyle. Böyle bir boşluk oluştu. Buraya bir model daha yerleştireceğiz bir sonraki sırada. Bakın, kolumuzu ayırdık. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. 6 trabzan dolduruyorum. Ve 6. Diğer kol ayrımına kadar bu şekilde 8 tane modeli yapıp kol ayrımında yine 8 modelden sonra batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 8 tane modeli atlayıp diğer ön parçaya geçiyoruz. Aynı şekilde devam edip sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın, robamız kollarını ayırdık. Bu şekilde oldu. Şimdi gövde yapımına başlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Başlangıçtaki 3 tane patı trabzan olarak yapıyoruz. 2 3. Hemen şu 6 tane trabzan vardı. Bunu 3'e ayıracağız. Ortada 2 zincir çekerek
2 alt sıradaki aynı şekli uyguluyoruz. Bakın şöyle alıyorduk. 2 3 trabzanı yaptım. Direklerden alarak 2 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın yine direkten alarak 3 trabzan yaptım. Hiçbir zincir çekmeden direkt karşı modele batıyorum. 3 trabzan 2 zincir şeklinde. 2 koltuk ayrımına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bakın kol altına geldik. 4 tane modelimizi yerleştirdik. Şimdi kol altında bir önceki sırada çektiğimiz, ayrım yaparken çektiğimiz 3 tane zincir vardı. Bunun içine 6 tane dolgu yapacağız. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 3 trabzan yapıyoruz. Bakın, yani bu modelin aynısını buraya yapıyoruz. Burada bir tane ekstradan model yapmış oluyoruz. Arttırma yaptık. Şimdi tekrar takip eden modele 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna gelmeden diğer kol altında da burada yaptığımız gibi bir model yerleştiriyoruz ve devam ediyoruz. Gövdemiz bundan ibaret. Gövde uzunluğunu istediğiniz şekilde uzatabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış ve bebeğinizin boyuna kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, ben yeleğimin uzunluğunu bitirdim. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şu şekildeki modelden. Son sıramızda da dilimli bir şekilde bir model yaptım. Robadan sonra 11 model, 12. modeli dolgu şeklinde yapıp bitirdim. Hemen mezurumuzla boyunu ölçüyorum. Bakın kol ayrımından 22 santim. Bitmiş hali 22-23 santim. Bu da yaklaşık olarak 1-1,5 yaş bebekler için çok güzel bir ölçü oluyor arkadaşlar. Siz bunu daha küçük yapacaksanız dilim sayısını bir sıra eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz boyutta yapabiliriz. Daha uzun yapmak istiyorsanız da bir sıra daha fazladan dilim gittiğimiz zaman bu yeleğimiz büyür arkadaşlar. Arkadaşlar, yeleğimizin bitiminde bakın yuvarlak kısımla bitiriyoruz. Uç kısımları dilim dilim dursun diye. Kolu başlangıçta bırakmıştık. Böyle bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ucuna bir fiskil gidebilirsiniz. Aynı bu şekilde bir yuvarlak yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde biraz uzunca, hani omuzlarını tutsun bebeğin diye 2 sıra fazladan yapıyorum. Şimdi bir tarafını yaptım. Sizlerle bu tarafında biraz sonra hep birlikte yapalım. Öncelikle ipimin bu son dilim modelinin bittiği yerden ben şimdi bu kenar biritinin çevresinden gideceğim ve şu ön kısmın robasında 2 tane düğme için ilik açacağım arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle başlıyoruz. İlmeğimizi hemen alıp kenarını sık iğne şeklinde yapıyoruz. Bu kenar çevirme sık iğnelerini
roba kısmına kadar devam ediyoruz. Roba kısmında ilik yapacağız arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Son sık iğnelerimi yapıyorum. Evet. Bakın robaya geldim. Robanın başlangıcına batıyorum. Şimdi bir ilik yeri burada, bir yaka kısmının başlangıcında ilik yapacağım. 2 tane ilik yeterli bu büyüklükte. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zincir batıp aynı gözeneğin içine batıyorum. Ve sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın burada düğmemiz için bir ilik oluştu arkadaşlar. Devam ediyoruz yaka kısmına kadar. Ben şu şekilde devam ediyoruz. Siz bunu 3 düğmeli de yapabilirsiniz ama ben yaptığım yelek için 2 düğme yeterli olduğunu düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü çocuklar, özellikle küçük bebekler fazla sabırsız geliyor ve düğmelerini iliklemek çok zor oluyor. Ve sık iğnelerime bakın, yaka kısmında da devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ederek bakın tamamını çeviriyoruz. Buraya kadar sık iğnelerimiz yapıp geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu kol devamını hep birlikte yapmak istiyorum ben sizlerle. Evet arkadaşlar, ben kenarını tamamen çevirdim. Bakın şu şekilde iliklerimizi açmıştık. Hemen tam karşılarına inci düğmelerimi de diktim. Bakın şu şekilde hemen takıyorum. Görün istiyorum. Neredeyse yeleğim, bu şirin yeleğim bitti. Şimdi son olarak sizlerle bu kol ucunu çalışacağız. Ben bir kolunu çalıştım, söylemiştim size. Şimdi hep birlikte kol ucu için başlıyoruz. Bunu bu şekilde de bırakabiliriz arkadaşlar. Bu kısma başka bir renkle, beyazla da gidebiliriz. Farklı bir model. Böyle de kalabilir ama ben biraz daha uzun olsun istiyorum demiştim. Bakın hemen şuraya ipimi bağlıyorum. Sağlamlaştırıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bakın şu koltuk altında bir model yapmıştık, hemen ona ve bakın şöyle alıyorum, ipimi de içten götürteyim ki görünmesin. Bakın şu ilk modele 8 tane model bırakmıştık bu kolda biz. İlk modelime 6 tane trabzan yapıyorum. Kusura bakmayın, ipim bazen gıcırdama yapıyor. Malum Mersin'de yaşıyorum ve oldukça çok sıcak burası. Bu havada örgü örmek ne kadar zor size anlatamam. 5 ve 6. Altta ipimi kesiyorum. Hemen makasımla işim temiz olsun, çalışayım. İpimi kestim. Bir zincir çektim. 2 model arasına battım. Yani gövdede yaptığımız modelin aynısını burada da yapıyoruz arkadaşlar. Sekiz tane modeli tamamlayalım burada.
koldaki modelimizin sonunu yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane trabzanlı dolgu modelimizi 4 5 6 ve bakın bunu hemen başlangıçtaki başladığımız noktaya batıp çekiyorum. Bakın burada oluştu modelimiz. Şimdi buradaki dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, bakın bunda yuvarlak gideceğim için gövdede olduğu zaman modeli direkt ters çevirmiştim. Burada da aynı işlem. Bakın yönü böyle geliyor örgümüzün. Böyle değil. Modeli çeviriyoruz. Arkadan alıyoruz. Bakın önden. Yani bize göre ön. Model kısmı bu tarafta kalacak. Biz bu taraftan alacağız şimdi. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Yani kolu tersine dönerek geliyoruz. Üç tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 3 trabzan yapacağım. 2 3 direkt karşıdaki modelle batıyorum trabzanlara. Yine burada da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir şeklinde modelimizi devam ediyoruz. Evet, son dilimli modelimizde yapıyorum. 2 zincir 3 trabzan kaydırma yöntemiyle bakın. Şimdi bakın başlangıçtaki başladığımız noktaya batıyoruz. Hiçbir ilmek almadan kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi son sıramı yapıyorum ben. 6 tane trabzan. 6 trabzanı dolduruyorum. 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum. 2 model arasındaki şu boşluğa batıyorum sık iğne şeklinde. Bir zincir çekiyorum. Diğer modeli yapmaya devam ediyorum. İkinci modelimi de 6 tane dolguyla yapıyorum. 4 5 ve 6 bir zincir çekiyorum. 2 model arasındaki boşluğa sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 dolgu yapıyorum. Bu sıra benim yelek kolunda son sıram. Altı bir zincir, model arasındaki boşluğa sık iğne, bir zincir, 6 dolgu, 3 4 5 ve 6 arkadaşlar. Böylece yeleğimiz bitti. Son batışımı da yapıyorum. Çektiriyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen ipimi temiz görünsün diye
dolgu altından geçirttirip temizliyorum. Bakın arkadaşlar, 8 motifli kolumuz da bitti. Şöyle 2 kolumuz. Bu uzunluğu siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Uzun yapmak isteyenler biraz daha uzun olup mini hırka şeklinde de kullanabilir. Veya bu yelek değil de hırka yapmak isterseniz kol boyunu istediğiniz uzunlukta, mesela bir 18 santim daha uzatarak bebeğinize şık bir hırka yapabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Ben elimden geldiğince açıklamalı bir şekilde sizlere bu güzel yeleğimizi anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Hepinize beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın.